Harikalar diyarında yolunu kaybetmiş olan Alice, Cheshire kedisine sordu. Hangi yöne gitmem gerekiyor? Sorunun cevabı nereye gitmek istediğine göre değişir. Alice, nereye gittiğim çok da umurumda değil. Bir yere varayım yeter ki. Ve Cheshire kedisi, o zaman ne yöne gittiğin fark etmez. Yeteri kadar yürürsen emin ol bir yere varırsın. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki benim çok kolay bir iş hayatım olmadı. En sevdiğim, hatta ara ara açıp okuduğum bu Alice Harikalar Diyarı'ndaki masalın maalesef ki ben yetişkin versiyonuyum. Hatta iş başvurusu konusundaki tüyolarıma geçmeden önce kendi kişisel gelişim eğitimlerinde de benim karşıma çıkan ve sonrasında benim de eğitimlerde paylaşmış olduğum bu kısa hikayeyi size okumak istedim. Belki onu şu kenarlara ya da şuradaki kenara bir yere eklerim. Siz de oradan daha net bir şekilde okur ve anlarsınız. Bugün size öğrencilerimle iş başvurularını yaparken hangi yolları izlemeleri yönünde paylaştığım fikirlerimi anlatmak istiyorum. Nacizane tavsiyeler olarak da düşünebilirsiniz bunu. Enstitüde eğitmenliğe başladıktan sonra her şehirden öğrencim oldu. Hatta farklı ülkeden gurbetçi vatandaşlarımız da katıldı. Ve bana ne zaman alanlarıyla ilgili, yani daha doğrusu benim de uzmanlık alanım olan alanlarla ilgili soru sorduklarında, mülakata hazırlandıklarında ya da iş başvurusu yaparken neleri önüne çıkarmaları gerektiği konusunda fikirler verdim. Bunlar benim fikirlerim, benim hayat tecrübelerim. Ama aldığım olumlu dönüşler ve işinde yükselen kişilerden sonra bu YouTube vlog videosunu hazırlamam gerektiğine inandım. İnsanlara katkı sağlayacak ne yapabilirim diye düşünürken zaten bu yönde bir fikir alışverişi yapıyorum ve güzel şeyler duyuyorum. Neden daha çok kişiyle paylaşmıyorum ki dedim kendime. Bazen kendinle konuşmak iyi geliyor, arada siz de yapın. Ve evet, siz çiçeği burnundaki yeni mezun arkadaşlarım, endişelenmeyin, elbet bir yere varacaksınız. Ama yolu uzatıp uzatmama durumu tamamen size bağlı. Nasıl mı? Eğer gitmek istediğiniz yolu, hedefi belirlemezseniz ve Alice gibi neresi olduğunun önemi yok, sonunda herhangi bir yere varsın da derseniz kendi yolunuzu kendiniz uzatırsınız. Mezun olur olmaz ben de alanımda iş bulamadım. Hatta çok alakasız işlerde çalıştım. Çok fotokopi çektim. 10 parmak hem F hem Q klavye kullanırken böyle 2 parmağıyla yazı yazan kişilerin getir götürünü yaptım. Ama yılmadım. Çünkü şunu biliyordum. Bu böyle gitmeyecek. Çünkü gidemez. O kadar öğrendiklerim, kendimce olan yeteneklerim vardı ki benim, bu böyle gitmeyecekti. Olaya bu gözle baktım hep. İş tecrübem yok diye beni işe almayan firmalar için şu an yaptıklarım CV'me yazacağım detaylar oluşturuyor dedim. Sorumluluk alabiliyorum, insan ilişkilerim iyi, ofis ekipmanlarını kullanabiliyorum. Ofis programlarını da biliyorum ki bunu okulda öğrenmiştim ama şirket ilanlarına baktığımda bunun çok fazla öne çıktığını gördüğüm için ayrıca da kursa da gitmiştim. Bunlarla doldurabilirim diye düşündüm. Çünkü benim bir hedefim vardı. Bu böyle gitmeyecekti ve ben beyaz yakalı bir çalışan olacaktım. Oldum da. Ama hedeflerimde bazı değişiklikler oldu büyüdükçe. Onu belki bir sonraki videoda anlatırım sizin için. Bu arada ne iş olursa yapın demiyorum. Tabii ki öyle bir şey yok. Ama şansın çok açık değilse ve çevrende biraz bu konuda kısırsa bir süre dişini sıkman gerekiyor. Yolun başında hedefin olursa o çalışacağın işler kaybettiğin zaman değil, iş dünyası hakkında kazandığın tecrübeler olarak sana geri dönecek. Karar senin. Peki bu beyaz yakalı olma adımına nasıl geçtim? CV'lerimi nasıl kabul ettirdim? Öncelikle benim ilk işe başladığım zamanlarda gazete ilanlarından iş falan bulunuyordu. Bunu söylemesem mi acaba? Yaşım çıkıyor da ortaya. Neyse. Mail atın ya da arayın gibi açıklamalar oluyordu başvurularda. Ve ben eğer mail attıysam mail attıktan sonra arıyordum. İş başvurusu için bir mail attım, size ulaştı mı diye teyit ediyordum. Günümüzde bunu farklı şekilde de uyarlayabilirsiniz tabii ki. Öncelikle Kariyer.net, Yenibiriş.com gibi kariyer sitelerinde, kariyer platformlarında ilanlara başvururken firmanın sitesine de muhakkak girin. Ben giriyorum çünkü. İletişim sayfasında insan kaynakları alanına bakın. Ben bakıyorum çünkü.
İnsan kaynakları maili varsa süper. Çünkü güzel birkaç tane ön yazı hazırlamıştım. Ben o yazılardan birini yapıştırıp mail olarak gönderiyorum. Çünkü kariyer sitelerinde binlerce başvuru var ve benim onların arasında öne çıkmam belki biraz zaman alabilir. Ama ben daha fazla dikkat çekmek istiyorum. Sonuçta şöyle düşünün. Herkes sabah işe geldiğinde ilk yaptığı şey ne? Maillerini okumak, değil mi? Beni orada bir görsün, bir adımı görsün, başvurumu görsün. Ne kadar işe yarar? Denemeden bilemezsin. Ben şahsen denedim. Bu arada Kariyer.net için de öne çıkma ipuçları var. Onu burada anlatmayacağım. Çünkü onun için Kariyer.net'in kariyer uzmanıyla yaptığım canlı yayın linki var. Onu da şöyle açıklamalar kutucuğuna ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum size onu. Bu arada her web sitesinde insan kaynaklarının maili olmayabilir. Ara. Çağrı merkezi varsa çağrı merkezini ara. Çağrı merkezi yoksa verilen iletişim bilgilerini ara. Ara ve iste. Çok katı bir prensipleri yoksa mail adresini vermiyoruz diyen firma yok. Bundan sonrasında alanında uzman kişilerin yayınlarını ve paylaşımlarını takip et. Şu an LinkedIn kullanmayan iş insanı var mı? Neredeyse yok. Bazıları premium kullanıyor. Evet, hemen mesaj falan atamıyorsun ama sonrasında bir şekilde ulaşıyorsun. Eğer birden fazla uzmanlık alanın varsa da 2 CV gönder. Evet, belki bunu daha önce söyleyen çok az kişiye rastlamışsınızdır ama ben bunu uyguluyorum. 2 tane CV gönderiyorum. Bir tanesi normal, o bildiğimiz genel, hepimizin bildiği şekilde hazırlanan CV olsun. Diğeri de başvuru yaptığın alanla ilgili uzmanlığını, iş bilgini öne çıkaran bir doküman olsun. Örneğin benim birden fazla uzmanlık alanım var. Eğitmenim, çağrı merkezi uzmanıyım ve bir turizmciyim. 3 ayrı alanda da çok rahat çalışabilirim. Ama eğitmenlikle ilgili başvuru yaparken ayrıca şunu da öne çıkarıyorum. Verdiğim eğitimler. Hangi firmalara hangi eğitimleri verdim? Eğitim konusunda hangi programları biliyorum? Genel CV'mden sonra bunu da ekliyorum. Amaç kendimi öne çıkarmak değil mi? Bunu yapıyorum. Eğer bir firmayı gözünüzde kestirdiyseniz onu takip edin. İlan açma süreçlerine bakın. Kurumsal imajınızı oluşturun. Sosyal medyada nick falan kullanmayın. Adınızı ve soyadınızla var olun. LinkedIn'da bu firmaların çalışanlarını takip edin. Çünkü çoğu büyük firma bir ilan açtığında kendi içerisinde de duyuru yapıyor. Çalışanlardan bu alanda uzman tanıdıklarınız varsa ilanlara başvuru yapabilirler diye duyuru yapıyorlar. Ve bunu da çalışanlar LinkedIn üzerinden paylaşıyor. Birçok kişiye denk gelmişsinizdir. Gençler bizim geleceğimiz. Onlara fayda sağlayacak, yol gösterecek çalışmalar yapmak için tüm gayretimle çabalıyorum. Birçok firmanın işe alım uzmanıyla, insan kaynakları müdürüyle canlı yayında konuğum olarak ağırladım ve yayınlar yaptım. Bunlara da bakabilirsiniz. Sonrası size kalmış. Son olarak şunu söylemek istiyorum ki asla umutsuz olmayın. Bugün belki hiç hak etmediğinizi düşündüğünüz bir yerde başlamış olabilirsiniz. Ama unutmayın, orada devam edip etmemek sizin elinizde. Hiçbir şey kalıcı değil. Ve bu kimin sözü bilmiyorum ama paylaşmak istiyorum. Ruhun şarkı söylerse hayat seni mutlaka dansa kaldırır. Sevgiler.